Avrupa'nın incisi İsviçre. Hepinize selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Valla ben şahaneyim. Kaldım güzelin manzarasına bakın. Size İsviçre'deki evimizi göstereyim. Burası evin salonu. Burada bir yatak odası var. Şöyle bir yatağı. Lambası. Küçük mini bir koridor var. Banyosu. İğrenmiş. Gayet temiz. Alaferna tuvaleti. Benim olmazsa olmazlarımdan çamaşır makinesi, kurutma makinesi, tuvaleti var. Şurası. Artı çamaşır odası falan filan. Böyle bir yatak odası var. Yatak odasının manzarası efsane. Onu da sabah göstereceğim. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Umarım severek, beğenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Evi şöyle bir gezdikten sonra sabaha geri dönüyoruz. Ama tam başlamadan önce bu Brienz dediğiniz yer neresiymiş? Gelin haritadan bakalım. İşte burası Brienz. Dağların göle doğru eğildiği, gölünse alabildiğine huzur yaydığı küçük bir kasaba. Hafif yamaçta kurulmuş ama o yamaçtan görünen manzara gerçekten anlatılmaz yaşanır dediklerinden. Gördüğünüz göl Brienz Gölü. Rengi o meşhur turkuaz. Şimdiden söyleyelim, efekt mi bu diyenlere cevabımız hazır. Hayır. Hiçbir filtre yok. Gözünüz ne görüyorsa kamerada onu gördü. Aslında bu çevre İsviçre'nin en çok bilindik rotalarından biri. Wieselwald var mesela. Hani o ahşap iskelesiyle sosyal medyada karşımıza çıkan yer. Interlaken, Thun, Grindelwald gibi turistik merkezlerde bu gölün hatlarında sıralanıyor. Geçmiş yıllarda birkaçını ziyaret etmiştik. Vakit kalırsa o yılda yeniden uğrayıp birlikte bir kez daha gezmek isteriz. Bu arada videonun sonunda da havadaki devriye arkadaşımızı devreye soktuk. Yani drone'umuzu. Saldık biraz. O yüksekten bakınca her şey daha da başka gözüküyor. Gölün rengine neden bu kadar takıldığımızı orada çok daha net anlayacaksınız. Uzun yoldan geldik. Yorulduk, dinlendik. Şimdi yeni bir sabaha uyanıyoruz. Ama çocuklar hala uyuyor. Biz mutfakta kahvaltı hazırlığındayız. Göl kıyısında kahvaltı yapmanın heyecanı da ayrı tabii. Size salonumuzun manzarasını da göstereyim. Evin içinden bile göl, kartpostal gibi görünüyor. Bu da evimiz. Bakın arkadaşlar, Türkiye'den arabayla geldiğimiz için yanımda neler borcum. Ayçiçek. Zeytinyağı. Bebek maması. Hazır çorba.
falan filan. Bunlar bir kısmı. Göl manzaralı kahvaltı. Her şey harikaydı. Ta ki bu sofradan çıkan bir şey Hırvat polisinin dikkatini çekene kadar. Hırvatistan sınırından 44 dakikada geçtik. Saat şu an 8:44 buranın saatiyle. Bütün bagajı boşalttırdılar. Komple her şeyi aradılar. Yanımızda yiyecek patates falan getirmiştik. Ona yasaklasak dediler de. Biraz da artist artist konuştular. Kızartmalık, haşlamalık, yemekli patates getirdik. Bunları Hırvatistan sınırında polis tatava yaptı yasak masak diye. Su getirdik. İsviçre'de çeşmelerden su içilebiliyor. Evdeki musluklardan da su içilebiliyor. Türkiye gibi değil. Başka ne getirdik size göstereyim. Burada soğanlı baklavacılarımız, her şeyimiz var. Şurada da kızartmalık patates getirdik ayrıca. İsviçre'de çöp sorunu var. Böyle kafanıza göre her yere çöp atamıyorsunuz. Evlerde çöpler ayrıştırılıyor. Bizim Türkiye'deki gibi her şey ne varsa Allah ne verdiyse at çöpe olmuyor. Onunla alakalı ayrı bir video yapacağım zaten. Güneş yükselirken biz de yavaşça gökyüzüne doğru çıkıyoruz. Brianz uyanmaya hazır. Eşsiz güzellikteki bu şirin kasabaya nasıl ulaşırım diye soranları duyar gibiyim. İşte size rehber niteliğinde pratik bilgiler. Zürih Havalimanı'nda indiğinizde önce Luzern'e, oradan da tren aktarmasıyla Brienze'e ulaşabilirsiniz. Ama unutmayın, Zürih ana tren istasyonu oldukça büyük. Tam 40'tan fazla peron var. Eğer doğrudan Interlaken'e giden bir tren bulursanız, oradan Brienze'e geçmek en kolay ve en keyifli yol olacaktır. Tüm bu tren yolculukları ve aktarmalar için Swisspes aile kartı almanızı özellikle tavsiye ederim. Bu kart sayesinde sadece trenlerde değil, şehir içi tramvaylarda, teleferiklerde ve daha birçok turistik aktivitede ücretsiz ya da indirimli seyahat etme imkanı yakalarsınız. Merak edenler ve detaylı incelemek isteyenler için satın alma linkini videonun altına bırakıyorum. Oradan tatilinize en uygun paketi seçebilirsiniz. Şimdi kadrajda Brienze'in ünlü Rotorn treni beliriyor. Nostaljik buharlı tren Brienz merkezden başlayıp
yaklaşık 8 kilometre boyunca dağın zirvesi olan Brienzer Rotorn'a tırmanıyor. Yaklaşık 1678 metrelik dik bir yükseliş demek bu. Ortalama %22-25 arası eğimle ilerliyor bu tren. Yani burası İsviçre'nin en dik raylı sistemlerinden bir tanesi. Güzergah üzerinde 3 geçiş noktası ve 5 tane de ayrı tünel bulunuyor. Üstelik bu geçiş noktaları bizim kaldığımız evin hemen dibinde. Tren saatte yalnızca 9 kilometre hızla çıkabiliyor. Bu da yolculuğu ister istemez tam 1 saate çıkarıyor. Günde sezon boyunca 8-9 ayrı seferi var. Bu nostaljik yolculuk yaz sezonunda her gün devam ediyor ancak fiyatı biraz tuzlu gelebilir size. Bu bölüm Brienze'di. Gölün kenarında bir huzur molası, yeşilin içinde gizlenmiş bir nefes arasıydı. Ama henüz İsviçre keşfedilmedi. Dağlar, trenler, yollar, hepsi anlatılmayı bekliyor. Brienz bitti belki ama bu yolculuk burada bitmez. Sıradaki duraklarda yeniden karşılaşırsak bilin ki biz hala yoldayız.